Hadi yürü. Yürü. Koş. 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 Çabuk. Let's start by introducing who we are and what we're gonna do with you. I'm Asya. I'm coming from Turkey and I'm 28 now, years old. That's all from me. You're gonna be presented with some clues and you're gonna have characters in groups. You're gonna try to solve the crime. We want you to tell us 2 truths. And one lie about yourself. Yes. I am a coffee addict. I have 5 tattoos and I have a pet lizard. You all think I have a pet lizard? That's a cool thought. I'd like to believe you have that lizard. A to ty powinien nas wpisywać. A coś nie tylko. Jak jedziesz, czytasz Very goofy. Workshop'ı bitirdik. Biraz sohbet ettik, bazı planlamalar yaptık. Bugün başka işimiz olmadığı için AVM'ye gidiyoruz. Ama açlıktan ölmek üzereydik. Sabah 8'den beri workshop yapıyoruz ve henüz hiçbir şey yemedik, o yüzden Rapka'dan hot dog aldık. Güzel. Tekrar selam. Şu anda salata hazırlıyorum. Yumurtalarımı soyduktan sonra hazır olacak. Böyle birazcık konuşayım istedim sizinle. Konuşmak da bir garip geliyor şu anda çünkü çok uzun zamandır konuştuğum vloglar çekmiyorum. Muhtemelen bunları editlerken yine böyle kendime çok küfredeceğim. Bu sabahki etkinliğimiz oldukça başarılı ve eğlenceli geçti. Zaten artık bu son etkinlik falan diye biz de böyle bayağı bir coşkulu bir şekilde vardık yani orada. Gelen grup da güzel ve kalabalık bir gruptu. O yüzden güzel bir etkinlik oldu. Çok yorgunum. Sabah 8'de etkinliğe başlayabilmek için 6'da uyandım. Çünkü ben kahve içmeden, beynimin olmadığı o süreci böyle kahve içip telefona bakarak geçirmediğimde gerçekten ben olmuyorum. Workshop boyu böyle insanlarla konuş, insanlara sesini duyur falan derken bayağı bir yorulmuşuz. Bunun dışında haftaya pazartesi günü Torun'da olmamız gerekiyor midterm training için. İnanılmaz uzak. Tren artı otobüs artı bir şey gibi bir yöntem izliyoruz ve biletleri kurum karşılayacağı için sürekli işte biz bir rota belirleyip onlara atıyoruz. Onlardan bir cevap geliyor. Değişiyor bir şeyler falan. Aynı zamanda European Solidarity Corps bizim projeye geliş ve projeden gidiş uçak biletlerimizi de karşıladığı için ve artık bir yılın sonuna yaklaştığımız için ve bilet geri ödemesini alacağımız için onunla ilgili de görüşmeler yapıyoruz sürekli. Aynı zamanda pek çok şeyimiz bitti. Mesela bugün kocaman bir şampuan aldık 1 litrelik ve şu anda 1 ay gibi bir zamanımız kaldı burada. Yani o 1 litrelik şampuanı bitirmemiz imkansız ama diğerlerine kıyasla 1 litrelik olmasına rağmen onun fiyatı daha ucuz. Ne yapıyorsun aşkım? Seni aramaya geldim. Beni aramaya mı geldin aşkım? Kafa lambasıyla mı? Aferin bebeğim, gel. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama meydandan geliyor, o yüzden çıkıp hemen bakacağız. Meydandan gelmiyormuş ses galiba, kiliseden geliyormuş ya da bu grup meydanı tavaf edip bir şekilde buraya geldi.
hayatımız çok inişli çıkışlı olduğu için ve sürekli yeni bir gelişmeyle karşılaştığımız için de böyle çok kelimelerimi toparlayıp doğru düzgün bir şey anlatamadım. Şu anda biraz böyle kafamı toparlamışken oturayım, sizinle sohbet edeyim. Şu anda işte Mayıs'ın ortalarındayız. Normalde bizim gönüllülüğümüz Haziran'ın sonunda bitiyor olması gerekiyor. Ama bu haftanın sonunda biz artık buradaki bütün görevlerimize son veriyor olacağız. Bunun sebebi şu: yaklaşık bir ay kadar önce yeni bir koordinatör işe alındığını öğrendik ve bu koordinatörün görevi bir öncekinin aksine sadece bizimle ilgilenmek ve sadece bizim etkinliklerimizi düzenlemek ve sadece bizim problemlerimizle ilgilenmek. Bu normalde çok güzel bir şey. Projenin başındayken böyle bir şey yapılsaydı bizim için de çok faydalı olabilirdi. Biz de kurum için bu şekilde çok faydalı olabilirdik. Ama bu bizim projemizin 9. ayının sonuna doğru yapıldı. Yani toplam 12 ayımız var ve biz artık motivasyonumuzun, enerjimizin ve her şeyin sonuna gelmişken yeni bir koordinatörün işe alınması haliyle enerji durumunda bir dengesizlik yarattı. Çünkü söz konusu kişi yeni işe alındığı için inanılmaz bir motivasyonla, yüksek bir enerjiyle geldi. Ama biz bu noktada artık bütün enerjimizi tüketmiştik. Çünkü daha önce de vloglarımda söylediğim gibi Krosno oldukça küçük bir şehir. Burada bir etkinlik düzenlemek, gençlerin ilgisini çekmek, genel olarak insanların ilgisini çekmek oldukça zor. Muhafazakar bir şehir aslında. Yani bu hem din anlamında hem de insanların dışa açıklığı, genel olarak comfort zone'larının dışındaki şeylere açıklığı olarak muhafazakar diyorum. Biz bir şeyler için çok çabaladık ve bazı şeyleri yapabildik, bazı şeyleri yapamadık ama çoğunlukla özellikle gençler okullarının ya da işte hani belli bir otoritenin zoruyla olmadığı sürece etkinliklerimize katılma eğiliminde değiller. Bu da tabii bizim motivasyonumuzu ve enerjimizi artık 9. ayın sonunda oldukça düşürmüştü. Kurumumuzla da yaşadığımız bazı problemler vardı. Bunlardan bahsetmeyeyim şimdilik. Haliyle artık biz de projenin sonuna yaklaştığımız için ve bu süreçte hala burada kalıcı olarak oturum almamıza sebep olacak bir iş bulamadığımız için artık iyice endişeli ve telaşlı bir ruh halindeydik ve hala halindeyiz. Tamamen buna odaklanmak istediğimiz bir süreçteydik ama bu yeni koordinatörün gelmesiyle birlikte bir anda işte şunu da yapalım, bunu da yapalım, şu da olsun, bunu ne yaptınız gibi bir ekstra bir duruma girdik. 9 ay boyunca olmadığımız bir hale girdik bir anda. Haliyle enerjilerimiz arasındaki bu fark bir çatışmaya sebep oldu ve mutsuz olduk genel olarak. İşe yeni gelen kişi de haliyle böyle bir durumla karşılaştığı için mutsuz oldu. Biz de bizden hala daha sanki hiç bu zamana kadar yaptığımız şeyler kabul görmemiş gibi, görünmemiş gibi böyle şeyler beklenmesi sebebiyle mutsuz olduk. Belli ki hani bizim buradaki son günümüze kadar bize olabildiğince etkinlik yapmak için çabalayacaklar. O yüzden şöyle bir yönteme başvurduk. Aldığımız izin günlerini ve ekstra saatlerimizi ve hakkımız olan izin günlerini toplayıp çıkarıp bir şeyler yaptığımızda Mayıs'ın 24'ünde biz çalışmayı bırakalım. Bu teklifi sunduk ve onlar da birkaç gün sonra kabul ettiler. O yüzden ben aslında bu haftaya çok yüksek bir enerjiyle başlamıştım. Çünkü artık son haftamız ve son etkinliklerimiz olduğunu bildiğim için inanılmaz motive ve hani artık hani zirvede bitirelim, güzel bir vibe'da bitirelim kafasındaydım. Ancak sonrasında bazı problemler yaşadık. Burada projeyi bitirmemizle ilgili olsun bazı pürüzler ortaya çıktı ve biz yeni işe alınan koordinatörle iletişim halinde olduğumuz için ve başından beri aslında bizimle ilgilenen insanlarla aramızda elçi konumunda bu insan olduğu için ve yüz yüze bir şeyleri konuşup çözemediğimiz için sürekli bu meseleler böyle gidip geliyor bizimle onlar arasında. O yüzden her şey böyle bir havada kalıyor, bir yarım kalıyor bir süredir. Ama dediğim gibi bu konuları henüz çok da detaylandırmak istemiyorum. Genel olarak durum bu ve inanıyorum ki bu haftanın sonunda artık bütün büyük problemleri atlatmış, bütün büyük adımları atmış ve projemizi umarım ki tatlı bir şekilde sonlandırmış olacağız. Aslında ben bu hafta vloga başladığımda size hani sadece burayla da ilgili olmayan anlatmak istediğim çok fazla şey vardı. Ama durum gerçekten çok karmaşık ve belirsiz şu noktada. Bir duygudan diğerine koşuyoruz. Gerçek anlamda bir hani bu çok güzel dediğimiz bir nokta oluyor. 5 dakika bile geçmeden hani şu anda ne oluyor? Şu an çok kötü bir şey oluyor gibi bir noktaya geliyoruz. Böyle. Şimdilik bu kadar. Bilmiyorum gerçekten aktarabiliyor muyum? Ne kadarını aktarabiliyorum? Eminim ki hani unuttuğum noktalar olmuştur. Bu hafta yine müthiş bir vlogger performansı sergiliyorum. Çektim, çekmedim, vazgeçtim, bir şeyler söyledim falan. Bir şekilde Perşembe'ye kadar geldik.
Şu anda müthiş bir çilekli kahveli içeceğimiz var hazır. Gençlik merkezine giderken onu da yanımızda götürmek istedik. Havalar artık iyice sıcakladı ve böyle serinletici bir şeylere ihtiyacımız oluyor. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Yarın sabah 10'da bir okul ziyaretimiz var. Son etkinliğimiz olacak. Artık gideceğiz. Ülkemizle alakalı bir şeyler anlatacağız, anlatmayacağız, bir şeyler yapacağız. Artık bıktık çünkü. Sonrasında da artık bitti. Mezun oluyoruz. Kurtuluyoruz. Buradaki yetkililer de bizden kurtuldukları için çok memnunlar. Böyle koridorda falan karşılaşınca böyle suratımıza bakmak istemiyorlar. Onlar da kurtuluyor, biz de kurtuluyoruz. Güzel. Bakalım. Bakalım neler olacak. 10.20'de başladığımız okul ziyaretini 10.45'te erken bitirmek zorunda kaldık. Niye? Turns out sınıfın içinde Polish National Flag varmış. Şapka takılmaması gerekiyormuş. Ama bunu bize söyleme biçimleri şu şekilde. Oradaki hocalardan bir tanesi bir sınıfa girerken suratsız bir ifadeyle böyle sanki öğrencisine emrediyormuş gibi çıkar o şapkayı hareketi yapıyor. Sonrasında biz bunu reddediyoruz. Böyle bir muameleyi de şapkamızı çıkarmayı da reddediyoruz. Yani ediyorlar. Sonrasında olay büyüyor. Ve çıkarmak zorunda olduğumuzu ya da etkinliği bitirmemiz gerektiğini söylüyorlar. Biz de bitirdik. Yani bir yıllık rezalet bir gönüllülük sürecine rezalet bir son yapmış olduk gerçekten. Arkamızda hiç kimse yok. Yanımızda hiç kimse yok. Hiçbir şekilde saygı göremedik. Emeği geçen herkese teşekkürler.